Efendim kirpi falan da iyi yolculuk verdiler. Kahve ihtiyacınız varsa bir fırt kahve verebiliriz. Bunların köz olması lazım. Soslayarak da. No. Bu hafta sonu normalden birazcık farklı bir şekilde kamp alanında değil, off-grid böyle bir kumsalda kalmayı deneyimleyeceğiz. Orada elektrik ve su olmayacak. O yüzden hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. Şimdi alışverişimizi yaptık marketten. 2 gün içinde tüketilmeyecek kadar çok şey aldık ama bunların hepsini yerleştirip güzelce sonrasında yola devam edeceğiz. Gideceğimiz yerde tekrardan buluşuruz. Bu hafta sonunu geçireceğimiz Patricia Koyu'na giden köy yoluna girdik şimdi. Dar bir asfalt yol ama dar bir yol. Bu yoldan sonra da bir patika yol olacak. Orada araba kalacak mı, altı sürtecek mi vesaire öyle birkaç endişemiz var. Bakalım oraya doğru gidiyoruz. Umarız ki koya ulaşabileceğiz. Artık kalacağımız yere çok az kaldığı için su bulabileceğimiz yerler bakıyoruz. Bir tane çeşme bulduk. Hemen orada durduk şimdi. Karavanlarımıza taşınabilir bidonlarla su dolduracağız. Hadi bakalım. Biraz önceki çeşmeden suyu alamadık. Birkaç tane karavan olduğumuz için yolu kapatamadık o şekilde. O yüzden uygun bir yerde duramayınca ilerledik. İlerlediğimizde bir çeşme daha bulduk. Ali Keseviroğlu, İsmail Kesevir. Şimdi buradan suyumuzu alacağız. Bu dağdan sonra bunlar buz gelir, hırs gider ya. Çalkalayayım şöyle. Nasıl heyecanlıyız ama. Stabilize yola girdik. Şimdi bu yol birazcık inişli çıkışlı, çukurlu mukurlu toprak yol. Bakalım arabamızın altı müsaade ettiği sürece yola devam edeceğiz. Yolumuz başladı. Gel gel. Biraz sağa. Koya ulaşmayı başardık. Birazcık hakikaten zorluydu yol. Yani çok çukurlu, çok inişli çıkışlıydı toprak yol ama vardık fakat şimdi de çok rüzgar var ve aşırı pis ya. Çok fazla çöp var etrafta. Ya daha rüzgarsız kuytu bir alan bakacağız. Arka tarafında buranın balıkçı barınağı vardı. Orada belki kalabiliriz ama oraya da araçla nasıl gideceğimize bakacağız. Bir yerimizi seçip karar vereceğiz şimdi. Ama biraz çöplere hakikaten üzüldüm. Geçen sene de 2 sene önce buraya motokaravanla gelmiştik. Çok güzeldi. Aklımızda çok güzel kalmıştı ama şu an bambaşka bir yer gibi. Rüzgar olmasa biz çöpleri toplar hallederiz ama bir bakalım şimdi. Zaten 2 gün kalacağız. Onun için keyifli bir yer bulmaya çalışıyoruz. Gidelim bakalım. Buraya kadar arabanın geçtiğini gördük ama buradan sonrayı görmedik. Patricia Koyu'nun diğer kıyısına doğru yürüdük. Burası balıkçı barınağı tarafı diye geçiyor. En azından bizim için öyle. Daha sakin. Ve burada rüzgar yok. Aslında buraya gelmek çok iyi olabilirdi ama arabaların girebileceği bir yol yok. Fakat bu tarafa geçince rüzgar tamamen dindiği için burası çok daha iyi olurdu. Araçlar girmiyor. O yüzden kendi koyumuza geri dönüyoruz. Kuma mı yerleşmeye karar verdik? Ha? Batmayacağız. Batmayız. Tamam. Patricia Koyu'na geldik, yerleştik. İlk başta geldiğimizde etrafta çok fazla çöp görünce ve
fazlaca rüzgarlı olunca bir demoralize olmuştuk. Ama manzarası ve yani bu sakinliği çok güzel. O yüzden kalmaya karar verdik. İyi ki de öyle karar vermişiz. Rüzgar durdu şu anda. Harika bir sessizlik, kuş cıvıltıları. Karavanın önünden kuzular geçiyor. Arkada deniz var falan. Normalde beni Instagram'dan takip edenler bilir. Ben kamp alanı dışında çok fazla kalmıyorum. Kamp alanlarında kalıyoruz. Ama 3 kişi olunca, yani şu anda 3 karavan olunca daha mantıklı geldi. En azından bunu bu şekilde de deneyelim istedik. O yüzden böyle bir yola çıktık. Bu hafta sonu buradayız. İnşallah çok güzel geçecek. Bu akşam menüsünde mangalda kanat var. Ben de kanatları soslayarak hazırlıyorum şimdi. Ateşe doğru götüreceğim. Karıştırıyorum. Şimdi herkes ufak ufak bir şeyler hazırlıyor ve kocaman bir sofra kuracağız. Çok keyifli olacak ama gün batmadan, çok da üşümeden hızlıca yemeğe geçiyoruz. Hazırladım kanatları. Mangala doğru götürüyorum. Çok güzel gözükmüyor şu anda ama pişince daha güzel olacak. Bunların köz olması lazım. Burası bir kamp alanı olmadığı için burada su doldurabileceğimiz bir yer yok. Ama biz taşıma bidonlarımıza koyun girişinde bir çeşmeden su doldurduk. Ve şimdi onları huni yardımıyla depomuza dolduracağız. Önce depoyu bir açıyorum. Daha sonra depoyu dolduracağız. Depo kilitliymiş zaten. Uludağ'da da böyle yapmıştık. Artık bu işe alıştık ya bence. Buradan da depoyu dolduracağız. Taşınabilir bidonlarımız 20 litre. Karavanın deposu da neredeyse sıfırdaydı. Yarısından çoğunu bu şekilde doldurmuş olduk. Bu bizi bir gün götürecek zaten. Yedekte bir depomuz daha var. O yüzden bu kampı bu şekilde halletmiş olacağız. Günaydın. Karavandan çıkıyorum uyanır uyanmaz. Camdan bu manzarayı görünce koşarak çıkmak istedim. Güneşin doğuşunu gördüm ama karavandan çıkana kadar kaçırdım. Çok güzeldi. Günaydın. Patriçe Koyun'da ikinci günümüzdeyiz. Biz şimdi 2 gün planladık bunu ama invertör ve akümüzü de denemek istiyorduk bir yandan. Acaba bir hafta kalabilir miyiz çalışırken bizi idare edebilir mi diye. Bu sabah baktığımızda yani aslında dünden beri çok verimli kullanamadığımızı fark ettik. Şöyle ki bizim karavanın 220'lik prizlerine elektrik gelmiyor. Nedenini anlayamadık. Ona döndüğümüzde bakacağız. İnvertöre bir tane priz taktık. Uzatma kablosuyla elektrik aldık. Sadece 2-3 saat kullandık ama bilgisayarları şarj ederken birazcık ısıttı. O bizi tedirgin etti. Şarj ediyor ama böyle patlayacak gibi ısınıyor bilgisayarlar. Çok normal bir durum olmuyor. O yüzden bu böyle dışarıda kalma işi, kamp alanı dışında kalma işi en azından bu invertör ve akülü setup'la çok mümkün görünmüyor. Bugün buradan geri kamp alanına gideceğiz gibi duruyor.
Patriçe Koyun'dan çıkışta en zorlu yol bu küçük minik patika yol. Burada çok fazla çukur var ve birazcık yamuk bir yol olduğu için devrilme tehlikesi var karavanın. Arabanın altı da alçak olduğu için birazcık panikteyiz ama geçeceğiz diye ümit ediyoruz. Arkadaşlarımız geçti. Onlar da bizi bekliyorlar şimdi orada. Karavanlar arası telsizle haberleşiyoruz. Sürttük. Oh. Patika yolu geçtik. Arabanın altına sert bir şekilde sürttük. Yağ kaçırıyor mu diye baktık. Bir problem görünmüyor şimdilik ama bayağı bir vurduk arabanın altını. Buraya gelirken yüksek araba çok daha iyi olurdu tabii ki. Bizimki çok alçak, yani sedan ve A4 olduğu için biraz fazla alçak. Buralara çok uygun değil. Çok da sorun olmadı diye ümit ediyoruz. Baktık ama bir problem yok. Bu yol böyle patika ve çukurlu devam ediyor. Ama en zor yeri atlattık. Şimdi devam ediyoruz. Şu yoldan bir çıkarsak rahat edeceğiz. 3 karavan seyahat ettiğimiz için bir tane arkadaşımızda telsiz vardı. Şimdi karavanlar arası böyle yolda telsizle haberleşiyoruz. Şimdi ben de bir anonsumu yapacağım. Van Weyven iyi yolculuklar diler. Efendim Kirpivan da iyi yolculuklar diler. Kahve ihtiyacınız varsa bir fırt kahve verebiliriz. Var. Duruyor galiba. Bakın kahve geliyor işte. İleride duruyoruz kahve ikmali için. Kahve ikmali için. Durduk, şimdi kahve geliyor. Yolculuk dediğim böyle olmalı bence. Bakın kahve geldi öndeki karavandan. Şimdi kahvemizi içerek patladı küttüdü çukurlara girip çıkacağız. En azından biraz motive oluyoruz çukurlara girerken. Böyle kahvedir, telsizdir. Ay. Biz Patriçe Koyun'dan çıkarken patika yol falan diye tedirgin olurken bölüm sonu canavarını atlamışız. Pazarın içine girdik. Pazar vardı Ayvalık'ta ve hem yol çalışması var hem de Google Maps'te başka bir alternatif yol görünmüyordu. Mecbur dalmak zorunda kaldık. Milim böyle her şeyden ufak ufak kaça geçtik. Ama en sonunda artık düz yola çıktık. Ana yoldayız. Yeni bir kampa doğru gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşça kalın.